Selamlar sevgili Birkaç İyi Adam izleyicileri, ben Vidi. Birkaç İyi Adam kanalının yeni içeriği Sinevidi'yi sizlere ben sunacağım. İlk bölüm olduğu için biraz programdan bahsetmek istiyorum. Her şeyin felsefesine daha önceden konuştuğumuz konular üzerine veya tamamıyla kişisel seçim konular üzerine bir liste oluşturup bu listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Filmlerde IMDb puanı, yönetmeni, yılı ve oyuncuları olarak detaylandırmalar görebilirsiniz. Hazırsanız Sinevidi başlıyor. İlk filmimiz hepinizin izlediğini düşündüğüm Ocean's üçlemesinin ilk filmi olan Ocean's 11. Kadrosunda Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia gibi ünlü simaları bulunduran film, 1960 yılında aynı isimle vizyona giren filmin yeniden çekilmesiyle hayat bulmuştu. Filmin konusu ise şöyle. Hapisten çıkan eski soyguncu Danny Ocean'ın ekibini tekrar toplayarak Los Angeles'taki 3 büyük kumarhaneyi bir gecede soyma girişimi ve bu girişim sırasında karşılaştığı eski eşiyle aradaki buzları eriterek aşk ve iş arasında kalma durumunu anlatması. Filmin ikinci ve üçüncü yapımları bulunmakta ancak ilk film kadar rağbet görmemektedir. Filmin ayrıca bambaşka bir kadroyla 2018 yılına tekrar çekilmesi planlanmış ama bu plan istenildiği gibi gitmemişti. 1973 yılında vizyona giren ve girdiği yıldan itibaren 10 dalda Oscar'a aday olan The Sting, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi senaryo, en iyi film gibi çok önemli Oscar ödüllerini kazanmayı başarmıştır. Çekildikten sadece bir yıl sonra Türkiye'ye uyarlanan ve başrolünde Cüneyt Arkın'ın oynadığı Belalılar isimli bir filmi de bulunmaktadır. Film, kumar tutkunu bir gangster tarafından öldürülen en yakın arkadaşının intikamını almak için başka bir üçkağıtçıyla birlikte olan bir dolandırıcının hikayesini ele almakta. Filmde Paul Newman'ın canlandırdığı başrol karakteri Henry'nin sarhoş bir şekilde poker oynama numarası yaptığı o kadar güzel bir sahne var ki bizlere oyunculuk dersi niteliğinde. Filmin ayrıca 1983 yılında ikinci bir yapımı bambaşka bir kadroyla çekilmiş ancak rağbet görmemiştir. İşte sizlere Martin Scorsese imzalı mükemmel bir yapım. İçinde Robert De Niro, Joe Pesci ve Sharon Stone gibi devlerin bulunduğu bu yapımda 1970'li yılların Las Vegas'ına gidiyoruz. Kumarhane işleten Ace'in patronlarıyla iyi geçindiği ve böyle kalmak istediği bir zamanla başlıyor filmimiz. Ne var ki Ace hayatı gayet yolunda giderken yanına yardım etmesi için alkolik ve açgözlü dostu Mickey ve bir anda görüp çarpıldığı Ginger'ı almasıyla hayatı değişmek üzeredir. Film, o ışıltılı şaşalı hayatın nasıl ters düz olabileceğini o kadar güzel bir biçimde anlatıyor ki izlemediyseniz hemen izlemenizi tavsiye ederim. 2006 yılında vizyona giren, kadrosunda Daniel Craig, Eva Green, Matt Mikkelsen gibi isimlerin bulunduğu Casino Royale, tüm zamanların en iyi James Bond filmlerinden bir tanesidir. Karabağ'da bulunan Casino Royale isimli kumarhanede terörist grupların finansörü Le Chiffre isimli bir kumarbazı yenmek için göreve çıkan James Bond, aşk, kumar ve savaş üçgeni arasında kalacak. Filmin sonuna doğru yaklaştıkça kötü karakter ve başrol arasındaki kumar sahnesinde her an her şeyin değişebileceğini o kadar hissediyorsunuz ki o anda yaşadığınız gerilim kolay kolay vücudunuzu terk etmiyor. 1998 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon ve Edward Norton gibi isimlerin bulunduğu Tutku Ağı filmi, çok iyi bir poker oyuncusu olan ve yeni hukuk fakültesine kaydolmuş Mike'ın hayatını izleyişimizle başlıyor. Bu kirli hayattan kendini kurtaran Mike, en yakın arkadaşı Worm'un hapisten çıkmasıyla tekrar bu hayata savrulur. Dostluk ve akıl oyunları gibi konuları işleyen Tutku Ağı filminde, filmin finaline doğru izlediğimiz o kadar güzel bir poker sahnesi var ki, kumarda en ufak açığın bile size nelere mal olacağını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Mark Wahlberg ve Brie Larson gibi isimlerin paylaştığı suç gerilim türündeki filmimizde başarılı bir profesör olan Jim Bennett'in gün geçtikçe artan kumar bağımlılığına göz atıyoruz. Zaman ilerledikçe daha büyük oynamaya çalışan ve daha büyük kaybeden Jim Bennett için artık mafya ile problemler ortaya çıkmıştır. 1974 yapımı James Caan'lı The Gambler filminin 2014 yılında aynı isimle çekilmiş halidir. İlk film ise Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabından alınmıştır. Hem akademik kariyerini bozmak istemeyen hem de mafyaya borcunu ödemek isteyen Jim Bennett için acaba bir çıkış yolu bulunabilecek midir? Açıkçası filmin James Caan'lı versiyonu daha çok puan almış ve sevilmiştir. Ancak yeni versiyonunu koymanın daha doğru olacağını düşündüm.
2015 yılında vizyona giren ve başrollerini Ryan Reynolds ve Ben Mendelsohn'un paylaştığı bu komedi gerilim türündeki filmde hiçbir zaman kazanamayan Gary ile tam zıttı gibi görünen Curtis'in birlikte çıktığı kumar macerasını izliyoruz. Görünüşte hiçbir ortak noktası olmayan bu ikili çıktıkları yolda geçmiş ve gelecek üzerine mükemmel bir deneyim yaşıyorlar. Film, kumarın nasıl bir kötülük olduğunu, istediğimiz kadar parayı kazansak da hayatımızdan neler götürebileceğini çok güzel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir banka elemanı olan Mahoney, terfi almış ve çalıştığı bankanın kredi verme bölümünün yeni müdürü olmuştu. Etrafı tarafından sessiz sakin görünen, bir iş arkadaşıyla flört eden Mahoney'nin kimsenin bilmediği bir gece hayatı da vardı. Mahoney mesai saatleri dışında tam bir kumar bağımlısıdır. Zamanla artan borçlarını kapatmak ve kumar oynayabilmek için bankadan gizliden gizliye sahte isimler ve hesaplar üzerine kredi çekmeye başlayan Mahoney, 18 ay içerisinde bankadan toplamda 10 milyon dolardan fazla para almıştı. Bu süre zarfında Mahoney giydiği kıyafeti, külüstür arabasını bile değiştirmeyi unutmuş, hatta bazı zamanlar duşu bile telkinle almıştır. Bu da kumar bağımlılığının gelebileceği en üst noktayı bizlere göstermektedir. Mahoney'nin aslında çıkış noktası Brian Monelli isimli bir bankacıdır. Brian Monelli, Kanada'nın en büyük ikinci bankasını bu şekilde dolandırmıştır. Bir yazar olan Jack, kitabının basıma çıkmamasıyla birlikte parasız kalmış ve bir kurpiyer olarak kasinoda işe başladı. Zaman geçtikçe insanların yalnızlığını kendi yalnızlığıyla bağdaştıran Jack, bunu bize kendi iç sesiyle anlatmaktadır. Bu filmde çok güzel bir sahne var. Size bu sahneden bahsetmek istiyorum. Jack yapmaması gereken bir şey yapıp son parasıyla kumar oynayan bir adamın parasını geri iade ediyor. Adam kalkıyor, dönüyor ve gidiyor. Aradan bir dakika geçmeden tekrar geliyor masaya ve son parasıyla tekrar oynayıp tekrar kaybediyor. Bu da aslında kumardaki en büyük sorunu, bağımlılığı gözler önüne seriyor. Yine bir kitap uyarlaması olan 21 filminde MIT öğrencisi Ben Campbell'ın hayatına göz atıyoruz. Mezun olduktan sonra tek isteğinin Harvard tıpta okumak olduğunu öğrendiğimiz genç, puanları yetse de maddi durumu yetmediğinden bir yandan bir işte çalışmak zorundadır. Bir gün bir derste profesörü tarafından zekası fark edilen genç, profesörün aslında bir blackjack takımı kurduğunu ve bu şekilde kart sayarak kumarhanelerden para almak istediklerini öğrenir. Bu yolda sadece okul parasını çıkarmak için olaya dahil olan genç, kumarhanenin yaptıklarını anlamasıyla işlerin sarpa sarmasına şahit olacak. Başarılı bir sporcu ve azimli bir babası olan Molly, yaptığı bir kaza yüzünden ailesiyle sorunları olan bir gence dönüşür. Ailesinin yanından ayrılmasıyla bir iş bulan ve okulunu geciktirmeye başlayan Molly, yanında çalıştığı adamın poker oyunları düzenlediğini öğrenince işlerinin rengi değişmeye başlar. Poker oyununu kendi üstüne alıp daha büyük oyuncularla yapmak isteyen Molly, gittikçe büyüyen poker oyununda FBI'nin ağına takılır ve olaylar gelişir. Yine gerçek bir kişinin hayat hikayesinden alınan ve otobiyografi tadında olan bu filmde kumar hakkındaki her şey gözler önüne seriliyor. Evet sevgili izleyiciler, kumar filmleri videomuz bu kadardı. Siz de listede görmek istediğiniz filmleri yorumlara yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca her şeyin felsefesinde konuştuğumuz kumar videosunu da sağ üstteki kartlardan bulabilirsiniz. Hoşça ve sağlıkla kalın.